Anadolu'nun kadim dağları, binlerce yıldır bu zirvelerde, derin vadilerde bir efsane dolaşır. Bir efsane ki, adı dağların sesi, rüzgarın fısıltısı kadar eski, Anadolu Parsı. Sessizdir, görünmezdir ama varlığını hissedersin. Bir taşın gölgesi, bir pençe izi ya da gece ormanında yankılanan o anlık hırıltı. Bunlar onun imzasıdır. O, sadece bir hayvan değil, Anadolu'nun vahşi ruhunun, yitirilmiş bir ihtişamın somutlaşmış halidir. Bilimsel adıyla Panthera pardus thulliana. Dünyadaki pars, Panthera pardus, türünün en nadir alt türlerinden biriydi. Bir zamanlar Ege dağlarından Toroslara, oradan Doğu Anadolu'nun sarp kayalıklarına kadar uzanan geniş coğrafyalarda yaşardı. O, Türkiye'nin en büyük kedi türüydü. Ancak, insanın genişleyen adımları, onun sessiz adımlarını susturdu. Habitat kayıpları, avlanma ve zehirli tuzaklar. Bugün, 21. yüzyılda, bu kadim yırtıcı hala tartışılıyor, gerçekten yok mu oldu, yoksa hala bir gölgeden ibaret mi kaldı? Kameralar ara sıra bulanık bir silüet yakalar, uzmanlar izleri inceler ve her defasında umut, yeniden doğar. Bu belgeselde, Anadolu Parsı'nın biyolojisini, tarihini ve hayatta kalma mücadelesini keşfedeceğiz. Anadolu Parsı, zarif ama güçlü bir yırtıcıdır. Boyu 200 ila 250 santimetreye ulaşabilir, kuyruk dahil. Ağırlıkta ciddi bir cinsiyet farkı vardır, dişiler 35 ila 50 kilogram iken, erkekler 45 ila 70 kilogram civarında, hatta bazı kaynaklara göre 100 kilograma kadar çıkabilir. Bu, onu diğer pars alt türleri arasında iri bir temsilci yapar. Postları, her bireyde parmak izi gibi kendine özgü olan siyah rozet adı verilen beneklerle kaplıdır. Bu desen, onların en önemli ayırt edici özelliğidir. Kuyrukları uzundur ve çevikliğiyle ünlüdürler. Parslar çeviktir, ağaçlara rahatça tırmanır, kısa mesafede hızla saldırarak avlarını yakalamaya çalışırlar. Anadolu Parsı, besin zincirinin en tepesindeki bir etoburdur, karnivor. Diyetini yaşadığı habitat belirler. Ancak av yelpazesi oldukça geniştir, en önemli avı, sarp kayalıkların efendisi çengelboynuzlu dağ keçisidir. Bunun yanı sıra yaban domuzu, geyik, tavşan ve kuşlar gibi küçük memeliler de menüsünü oluşturur. Ekosistem için kritik öneme sahiptirler, otçul hayvanların popülasyonunu dengeleyen bir, kilit taşı türdür. Parslar, genellikle yalnız ve bölgesel, territorial, yaşayan hayvanlardır. Kendilerine ait geniş avlanma alanlarını savunurlar. Çoğunlukla gece aktif olsalar da, av durumuna göre gündüzleri de görülebilirler. Ortalama ömürleri doğada 12 ila 17 yıl civarındadır, bu da onun uzun ve zorlu bir yaşam mücadelesi verdiğini gösterir. Bu yalnızlık, yalnızca çiftleşme döneminde bozulur. Parsların çiftleşme mevsimi genellikle kış ortası, yani Ocak-Şubat aylarına denk gelir. Dişi ve erkek, sadece kısa bir süre için bir araya gelirler. Başarılı bir çiftleşmenin ardından gebelik süresi yaklaşık 90 ila 96 gün sürer. Dişiler, genellikle 2 yavru dünyaya getirirler. Bu yavrular, ilk aylarını annelerinin koruduğu gizli bir in veya mağarada geçirir. Yavruların hayatta kalma şansı, annenin avlanma yeteneğine ve bölgenin güvenliğine bağlıdır. Anne pars, yavrularını 1 ila 1,5 yaşına kadar tek başına büyütür ve onlara hayatta kalma sanatını, avlanmayı öğretir. Bu sürenin sonunda, genç pars anneden bağımsız hale gelir ve kendine ait yaşam alanını, teritori, kurmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Bu, Anadolu'nun zorlu koşullarında tek başına hayatta kalma mücadelesinin başlangıcıdır. Anadolu Parsı'nın efsanesi, ne yazık ki 20. yüzyılın ortalarında trajik bir dönemece girdi. İnsanın genişleyen ayak izleri, onun yaşam alanını daralttı. Habitat kaybı, ormanların yok olması ve av kaynaklarının azalması, Parsları zor durumda bıraktı. Doğal yaşam alanları ve av kaynaklarının azalması, Parsları çaresizce insanların yaşadığı yerlere yönlendirdi. Bu temas, neredeyse her zaman yırtıcının aleyhine sonuçlandı. Çoğunlukla vurularak ya da zehirlenerek öldürüldüler. Uzun yıllar boyunca, Anadolu Parsı'nın neslinin tamamen tükendiği varsayıldı. O, sadece eski kitapların ve yaşlı köylülerin anlattığı bir hayalet gibiydi. Ancak, Anadolu Parsı, bir direnişin sembolü olduğunu kanıtladı. 2010'lu yılların başından itibaren artan araştırma ve teknoloji sayesinde, onun yaşadığına dair kesin kanıtlar gelmeye başladı. Giresun'dan Şırnak'a, Artvin'den Antalya'ya, fotokapanlar ve termal kameralar, bir zamanlar yok olduğu sanılan bu canlının, zorlu koşullara rağmen hala var olduğunu tespit etti.
Bu tespitler, umutları yeniden yeşertti, ancak beraberinde yeni bir gizemi getirdi. Tespit edilen bireylerin neredeyse tamamı erkek Parslardı. Popülasyonun devamlılığı için kilit önem taşıyan dişilerin de yakın zamanda bulunması ve popülasyonun sürdürülebilirliğinin kanıtlanması bekleniyor. Bu bulgular, Anadolu Parsı'nın artık bir efsane değil, acil korunması gereken, kritik tehlike altındaki bir canlı olduğu gerçeğini yüzümüze vurdu. Bugün Anadolu Parsı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından en yüksek düzeyde korunmaktadır. Öldürülmesinin cezası oldukça yüksektir ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kapsamlı izleme ve koruma programları yürütülmektedir. Bu çalışmalar, parçalanmış yaşam alanlarını yeniden birleştirme ve insan yırtıcı çatışmasını azaltma hedefine odaklanmıştır. Anadolu Parsı, artık sadece bir tür değil, doğanın, "ben hala buradayım" deyişidir. Anadolu Parsı'nın hayatta kalma mücadelesi, hepimize bir ders veriyor. O, biyolojik çeşitliliğimizin ve coğrafyamızın vahşi kalmış son kalesidir. Onun varlığı, ekosistemimizin sağlıklı olduğunun en büyük göstergesidir. Bu gölgenin, kadim dağlarımızda özgürce dolaşmaya devam etmesi, sadece bilim insanlarının değil, her birimizin sorumluluğundadır. Bizler, onun yaşam alanına saygı duyduğumuz sürece, Anadolu Parsı efsanesi yaşamaya devam edecektir. Gelecek nesiller, bu görkemli yırtıcıyı sadece fotoğraflarda değil, kendi topraklarında, kendi doğasında görebilmelidir. Bu gölgenin, kadim dağlarımızda özgürce dolaşmaya devam etmesi, sadece bilim insanlarının değil, her birimizin sorumluluğundadır. Bizler, onun yaşam alanına saygı duyduğumuz sürece, Anadolu Parsı efsanesi yaşamaya devam edecektir. Gelecek nesiller, bu görkemli yırtıcıyı sadece fotoğraflarda değil, kendi topraklarında, kendi doğasında görebilmelidir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı hatırlayın. Bu benim için çok önemli. Sonraki videoda görüşmek üzere.